Evet, bugün 11 Eylül 2025 günlerden Perşembe. Babamla başlıyoruz. Ben bir iki bir şey hazırlayacağım. Evet, bugün sakin bir gün geçti. Benim 12. sınıflardan yaklaşık sabah 3 öğrenci vardı. Birinci periyotta. 3 öğrencimizde hani belki birkaç kişi daha gelir düşüncesiyle ders yapmadık. Çocuklarla sohbet ettim. Çocuklara merak ettiğim soruları sordum. Çocuklar işte evde kaç kişi kalıyorsunuz? Anne babanızla beraber mi kalıyorsunuz? Çocuklarımdan bir tanesinin annesinin vefat ettiğini öğrendim. 4 yıl önce vefat etmiş. Kendisi işte babası, kardeşi ve bir iki üç kişi daha var evde. Diğer bir öğrencimiz o da dün okyanusa babasıyla beraber balık avlamaya gitmişler. Bir tane fok balığı vurmuş, silahla vurmuş. Yani onu getirmiş. İşte sordum hani derisini falan ne yapıyorsunuz, ne yaptınız gibi. Hani öncelerden işte kar pantolonu, işte eldiven falan yapılıyordu. Ama şimdi yani onlarla çok insanla uğraşmıyor. Yani onu fabrika malı alınıyor, satın alınıyor gibi şeyler söyledi. O öğrencimiz de işte babasıyla kalıyor. Diğer öğrencimizin de mesela kendisi babasıyla kalıyor, kız kardeşi annesiyle kalıyor. Kendisi, pardon, babası dedim yani kız arkadaşının ailesinde kalıyor. Onların evinde. Annesi ve kız kardeşi başka bir evde kalıyor. Ve işte 4 tane de erkek kardeşi olduğunu söyledi. Onlar da kendi anneleriyle kalıyor dedi. Tabii benim hatlar karıştı biraz. Yani kız kardeşi annesiyle, erkek kardeşleri başka anne. O zaman sordum yani anneler farklı mı diye. Kendisinin yani evlatlık olduğunu söyledi. Yani evlatlık almışlar. Fakat baban nerede dedim. Babasını bilmiyor, tanımıyor. Sadece ismini biliyor ve aynı bu kasabada yaşıyormuş babası. Fakat hani nerede olduğunu bilmiyor. Hiç merak etmiyor musun? Tanımak istemiyorum. Yok dedi. Merak etmiyorum dedi. Çocukların yani gelecekle ilgili işte bunlar mesela özellikle bu 3 çocuğun iki tanesinin şeyi yok. Kız arkadaşları yok. Bir tanesinin bir tane o işte oğlu var. Ondan sonra gelecekle ilgili işte neler düşünüyorsunuz? Mesela üçü de yani birisi mesela makine mühendisliği okumak istediğini söyledi. Yani her gün derse geliyor bu öğrencim. Yani matematikle de ilgisi alakası var. Yani anlattığımız şeyi anlıyor ve verdiğimiz soruları çözüyor. Bir tanesi de işte bu evlatlık olan öğrencim de Heavy Equipment Operator okumak istediğini söyledi. Yani böyle yani büyük araçları kullanan operatör, yani vinç gibi mesela özellikle. Bir öğrencim de o daha şey yapamadım dedi, daha bir karar veremedim dedi. Ama okumak istiyorum dedi. Sınıf listesini gösterdim çocuklara.
İşte buradan kim mesela davet edebilirsiniz öğleden sonraki işte derse çağırsanız diye. İşte üçü de birer öğrenci seçti. Fakat davet ettiler. Birisi unutmuş, tekrar gitti, çağırdı ama hani gelmek istemediklerini söylemişler. Yani bu konuyu pazartesi günü inşallah bu müdür hanım ve diğer 10. 11. sınıf öğretmenleri beraber oturup bir görüşeceğiz. Ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz? Bu öğrencileri getirmek için okula. İşte bazıları çalıştığından dolayı gelemiyor. Bazıları okumak istemediğinden gelemiyor. Bazıları çocukları olduğundan dolayı, çocuklara baktığından dolayı gelemiyor. Yani bir ortak çözüm, yani geçerli bir çözüm yolu bulmaya çalışırız inşallah. Evet, bugün de yemek olarak yine bulgur pilavı yaptık. Mercimekli bulgur pilavı. Onun haricinde Türkiye'den bir arkadaşla konuştuk. Yani o da kanalımıza, videolarımızı seyrettiğini, ondan sonra çok beğendiğini söyledi. Onun da birkaç tane şey oldu, güzel yapıcı eleştirileri diyelim. Onlara da inşallah dikkat edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar diyelim. Yani böyle zaten şey gibi hissediyoruz. Hani nedir o? Hani biz buraya böyle bir hani elçi gibi gelmişiz. Hani arkamızda böyle bir sürü hani hepimiz bir tek vücut yürek gibi hani bu işi sevenler, destekleyenler olarak. Yani herkes bir fikir üretiyor, herkes bir şeyler yapıyor. Sadece fikir değil, fiziki olarak hani katkı sağlıyorlar, şey yapıyorlar. Hani bahsedeceğim. Şimdi bugün çok güzel hani iki şey oldu. Yani gerçekten böyle fikirler, zikirler, aramalar, konuşmalar hani insanların desteği çok çok fazla. Yani Allah beden razı olsun. Yani ben şeyle hani böyle artık kısa kısa notlar da alıyorum. Hani biraz da böyle seri ve güzel şey yapabilmek için. Bugün mesela ilk dersimiz İngilizceydi. Yani çocuklar yine uykulu, isteksiz başladık derse. Hani herhangi bir hani ders sisteminde şeyde olduğu gibi. Burada bir de hani havalar soğudukça daha böyle yataktan kalkması zor olur ya. Yani aynı şekilde burada havalar soğuk şu an. Eksi 1 derece, 1 derece yani o civarlarda. Yani işte sabahları kahvaltı veriliyor burada. Onu da dipnot olarak geçeyim. Hani biz öğretmenler gidiyoruz işte. Bugün bayağı mesela zengindi sofra hani kahvaltı menüsü. Hani işte mısır gevreği var, süt var. Hani işte kaşar peynir, ondan sonra işte donmuş frozen yoğurt, meyve suyu. Hani böyle sabahları yiyorlar. Hani şu olarak bakıldığında. İşte sonrasında İngilizce dersine başladık. Bugün işte böyle hani karikatürvari bir tane hani kitap seçtim kütüphaneden. Dün bunu okumuştuk çocuklarla. Bugün de işte hani self study'nin ne olduğunu öğretmek istedim. Hani kendi çalışma insanın. İşte sayfalardan bilmediğiniz kelimeleri çıkarın. Hani işte tek tek görüştüm, konuştum, işte motive ettim falan. Herkes böyle yavaş yavaş bir şeye girdi. Hatta bir tane kızla çok güzel bir hani diyalog yaptık gerçekten hani işte kelimeleri bildiğini söyledi mesela. Ben kendim ki bile kelime çıkardım. Ben de mesela bilmediklerim vardı kitaptan. İşte sizinkine bakabilir miyim dedi. Çok mutlu etti beni gerçekten böyle hani yani bir şey yapmak istedi. Hani böyle. Yani o çok çok güzel bir his. Burada çünkü küçük şeylerden mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Çok mutlu ediyor gerçekten. Hani bir ışık veriyor, ışık gösteriyor. Yani normal dünyanın herhangi bir yerinde belki de hani eğitimde belki de hiç gözüme çarpmayacak bir şey. Hani burada çok büyük mutluluk vesilesi olabiliyor. Bu çok çok güzel bir şey. Yani çok güzel bir ders geçirdik. O hani öğrenciyle yaptığımız sohbet, muhabbet, konuşma hani çok şeydi. Onun dışında ben kargoda hani board game'ler getirmiştim. Çocuklarla oynarız diye. Codenames diye bir tane İngilizce kelimelerle olan board game var. Hani çocuklara gösterdim. İlk böyle bazıları bir sevmedi etmedi ama 3-4 tanesi çok hoşuna gitti. Ve bugün bayağı bir oynadık bu board game'ler. Yani benim mutlu olduğum konu şu. Böyle çok zeki bir kız var sınıfta. Hani gerçekten böyle çok zeki. Hani buradan hiç çıkmamış ama hani arkadaşlarından çok ileri seviyede. Herhangi bir konuda hani yani zihni çok çabuk bir şeyleri kavruyor ve çok çabuk hani işliyor içerisinde ve cümle olarak dışarı çıkarıyor. Hani bu negatifte de aynı, pozitifte de aynı. Yani böyle hani çok acımasızca cümle de kurabiliyor bazen sizin moralinizi bozmak istediğinde ama aynı zamanda
derste böyle çok can alıcı bir yerden de gelip bütün dersi sürükleyebiliyor. Hani liderlik yapabiliyor bilgisayar ve tecrübesel olarak. Mesela o oyunu çok sevdi. Ve benle ilk defa böyle uzun uzun diyaloglara girdi. Konuştu, bir şeyler anlattı. Hani okulla alakalı bir şeylerden bahsettiler. İşte kızlar erkekler oynuyorduk. Ben de bir erkek bir gruptuk. O ikisi bir gruptu. Diğerleri işte başka şeyler yapıyorlardı falan. Hani o diğer kız mesela bir ara şey sordu. Hani burada biraz hani normal böyle şeyler. Normal demeyeyim de hani çocuklar burada rahat konuşabiliyorlar. Hani şey olarak ilk geldiğinde söylemişlerdi. Hani size hani her şeyi rahat rahat sorabilirler. Yani haberiniz olsun. Hani bu kültür yani ayıp değil şeklinde. Bana şey sordu. İşte sen dedi hani zaten burada hocam, teacher bir şey yok. İkram var. Hani onların mantığında hani soyad da yok. Yani direkt isim var. İşte İkram, sen bu sınıftan kimseye aşık oldun mu dedi, tamam mı? 8 sınıfta gösteriyor. İlk anlamamazlıktan geldim çünkü hani İngilizce crush kelimesini kullandı. Hani do you have a crush on someone tabiri var. Dedim hani ne anlatmaya çalışıyorsun işte hani did you like love someone in this classroom? Güldüm. Kaç yaşındasın dedim böyle. 12 dedi. Yani gözümde bebeksin dedim sen yani hani çocuksun. Hani 12 yaşındasın. Yani böyle bir şey niye sordun ki dedim. Diğer kız hemen geçen sene öyle bir hoca gelmişti. Hani ben teneffüslere çıkamıyordum falan dedi böyle. Hani teneffüslere çıkmıyordum gibi bir yorumda bulundu. Sonra hani böyle hani zihinlerinden nelerin geçtiğini hani biraz anlıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Hani bir şey yani bazı konularda çok şeyler. Mesela atıyorum yine hani kültürel bir şey söyleyeyim. Board game kartları var. Hani şey böyle poşetlerde. Oynarken çocuk aldı kartları poşeti yaladı. Yaladı ve koydu. Ben nasıl sinirlendim içimden. Yani böyle bir şey. Yani yeni kart almışım, oyun getirmişim, şey yapmışım. Yani niye diye sorguluyorum böyle. Ama gözlerini de gördü. Hani bir de aynı takımdayız ve çok güzel oyun oynuyoruz. Yani orada beni sinirlendirmeye çalışacak herhangi bir sebebi de yok. Yani hakikaten onun için çok normal bir şeydi bu. Bir şaka gibi bir şeydi böyle. Ne bileyim bizde böyle hani bir yani bugün cuma enseni kapa tabirinde bir şey miydi bilmiyorum ama hani çok farklı şeyler var kültür olarak anlamaya çalıştığım, tanıdığım. Yani bu da şey oluşturuyor yani ya çocuklara böyle çok alanda sinirlenip hani uyarma şeyine giriyorsunuz ya da uyarmayıp hani bunu gerçekten niye yaptığı sorguluyorsunuz. Çünkü normal şu ana kadarki hayat tecrübeme bakıldığında çok fazla uyarmam gereken şey var. Ne bileyim masalara yatıyorlar, yere yatıyorlar, işte ayaklarını masaya atıyorlar. Ya bunları uyarıyorum. Ondan sonra öğretmenler toplantısı öğretmenin biri de masaya yatıyor. Hani böyle bir yani garip oluyor yani kültürel olarak bir şey değil yani demek ki anlıyorsunuz ve biraz hani adapte oluyorsunuz. Ama aynı zamanda şeyi de söylüyorum hani benim kültürümde işte masanın üzerine ayak koymak doğru güzel bir şey değil. Yani ben bunun da saygı duymanızı hani sizden istiyorum şeklinde belirtiyorum. Bir de şeylere bayağı alıştım. Hani bahsetmiştim videoda herhalde şu hayır demek. Bu da evet kaşları kaldırma. Tamamen alıştım artık böyle. Hatta ben de yapmaya başlayacağım böyle birkaç haftaya büyük ihtimalle. Artık çok hızlı yapıyorlar. Şöyle bir şey soruyorum. Şöyle bir. Ben hani anlıyorum onu artık ya da işte böyle kaşını kaldırıyor bakıyor. Hani böyle güzel hani kültürün fiziksel şeyine de alıştım. Bunun dışında bir daha iki şeyden bahsetmeden önce şey söyleyecektim. Hani sınıftaki hani özellikle kızlara hani böyle daha nazik, güzel davranmaya çalışıyorum. Mesela işte bugün sınıfa girerken hani böyle welcome my lady dedim. Hani böyle hani hanımefendi, hanımım der gibi böyle filmlerde olur. İşte niye öyle dedin dedi. Ya sen bak ne güzel çok nice hani you're a very nice good hani woman lady dedim. No, I'm not a nice person dedi. I'm not a nice lady dedi böyle hani. No no you are dedim. You are böyle şaşırdı mesela hani böyle yani sonra mesela hani yani gerçekten hani zihin dünyalarında çok farklı şeyler var. İyisiyle kötüsüyle. Her gencin olduğu gibi her toplumun her kesimindeki gençlerin hani şey oldukları şekilde hani içerisinden geçtikleri bazı engeller var. Buranın kültürüne göre de bunları anlamak lazım. Yani bunları da yavaş yavaş anlıyoruz yani inşallah. Onun dışında evet bataryamız bitiyor. Videoyu hemen sonlandırayım. Onun dışında bugün iki tane bize hani her gün insanlar mesaj atıyor, yorum yapıyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Hani hiç yalnız bırakmıyorlar gerçekten. Telefonlar susmuyor diyebiliriz. Hani mesela bugün hiç tanımadığım Almanya'dan bizi takip eden biri mesaj attı. Dedi ki işte
babanıza şey söyleyebilirsiniz, hani İkram hocam dedi. Böyle küçük bir bebek köşesi sınıfa almak. Hani böyle havuz, top havuzu falan filan şeklinde. Hani böyle mesela hani bazı öğrencileri çocuk bakacağım diye gelmiyorlar. Hani böyle değişik bir hani şey olur dedi, yani bir teşvik, yönlendirme olur dedi. Amazon Prime de buraya ücretsiz getiriyor, Amazon Prime'ınız olduğunda. Onu denemek için mesela yapılabilecek güzel bir şey. Hani hem onu denemek hem de böyle bir şey yapmak. Hani bağımlı yine detaylı konuşacağız. İlk başta hoşumuza gitti. Ama çok güzel oldu. Hani o fikrin dışında hani böyle insanların bize ulaşmayı istemesi, ulaşması gerçekten mutlu ediyor. Hani bir fikirleriniz, bir şeyleriniz varsa hani bu konuda bizlere yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Çünkü biz burada iki kişiyiz. Yani iki kişinin istişaresinden, iki kişinin kendini geliştirmesinden ne kadar şey ürün çıkarsa, ne kadar çok insan hani buna katkı sağlarsa o kadar fazla ürün çıkar düşüncesindeyim. Ayrıca bir de hani yakın bir tanıdığımız sağ olsunlar, hani siz şimdi YouTube şey yapıyorsunuz, size bir drone lazım. Hani size bir drone gönderelim dedi şey olarak. Hani gönderip göndermemeleri gerçekten önemli değil. O nasip, kısmet, ama yani bu şekilde teklif edilmesi, bunun söylenmesi, hani yani yalnız olmadığınızı bilmek çok güzel hissettiriyor gerçekten. Hani hep beraber aslında hani bunu herkesin adına hissediyoruz burada biz bakıldığında. Öyle. Her şey için çok sağ olun. Kendinize çok iyi davranın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.